1993 yılında yerli milli sanayinin öncüsü olan MÜSİAD'ın Türkiye'de başlatmış olduğu karma fuar anlayışı ile birlikte sanayicilerimize ufuk açmak, aynı zamanda da dünyaya açmak, tanıtmak amacıyla MÜSİAD fuarları beklenen fuarlar şeklindeydi camiamız açısından hem de ülke sanayicileri açısından. 2018 yılında genel başkanlığım döneminde yaklaşık Siyaner'deki tüm hollerin, fuar merkezindeki tüm hollerin doluluk oranlarının arttığı bir dönemde güzel bir fuar gerçekleştirmiştik. Fakat 2020 yılına geldiğimizde 11 Mart itibariyle Türkiye'de Covid'in ilk vakası o gün gerçekleşti. Ve devam itibariyle de Türkiye'de özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok yerlerde kapanmalar meydana gelmişti. Biz o dönemde yine Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmış olduğumuz birebir görüşmede ticaretin durmaması gerektiğini, üretimin durmaması gerektiğini ve bizlerin bu bağlamda risk alacağımızı ifade ettik. Gerekirse vardiyalarımızı 4 saate düşürürüz, 6 saate düşürürüz. Kontrollerimizi ve hijyen kısımlarındaki gerekli çalışmaları yapacağımızı söylemiştik. Ve bu bağlamda da sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız üretimi durdurmadı ülkemizde ve sanayimiz çalışmaya devam etti. 2020 yılının Kasım ayında tabii fuar tarihini belirlemişiz. Yasaklar var, kapanmalar var. Fakat biz şunu biliyorduk ki Covid hemen bitmeyecekti. En az 2 yıl süreceğini de söylüyorduk. Bu bağlamda o zaman için Ticaret Bakanlığımıza biraz baskı kurarak biz bu fuarı yapmak istediğimizi belirtmiştik. Fuarla ilgili olarak son açılış tarihine 45 gün kala o zamanki Ticaret Bakanımız bize müsaade verdi. Biz de tüm yönetim kurulu olarak yapmış olduğumuz çalışmaları hemen planlayarak sahaya çıktık ve 45 günde 102 ülkeden 15.000 kişiyi fuarımıza getirdik. Fuarın açılışını genel itibariyle MÜSİAD fuarlarına Sayın Cumhurbaşkanımız katılırdı. Bu sefer açılışı Sanayi Bakanımızla birlikte yaptık. Ben tabii fuara girerken çok ciddi bir Covid ile ilgili özel sağlık kuruluşuyla anlaşarak o zaman işte gelen herkesten numuneler alınıp aynı zamanda tahlil edilip içeriye konuluyordu. Ki bu da bizim için tarihimizde ilk defa böyle bir fuar yapmıştık. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de girişte testimi yaptırdım. Negatif olarak fuara başladık. Fuarın 3. günü tabii Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. 2. günü akşamı hızlı test diye tabir ettiğimiz o gün hızlı testten sürüntü alındı ve sonuç enteresan bir şekilde pozitif çıktı. Daha sonrasında ben bir büyük hastanemize giderek dedim ki bir kontrol edeyim çünkü hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Bu sefer de uzun süreli bir test verdim. Test negatif çıktı. Bu sefer Cumhurbaşkanımızın sağlık ekibiyle yapmış olduğumuz görüşmede dediler ki ya ama dediler biz o riski alamayız. Ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. MÜSİAD'ın genel başkanı katılamayacak. Bu bağlamda zor dediler. Biz de azimli olduğumuz için yılmadık. Gece MÜSİAD personellerimizi kendi kalmış olduğum binama, evime davet ettim. Orada hemen bir planlama yaptık. MÜSİAD fuarındaki sahnenin birebir aynısını küçük bir modelde hemen dizayn yapılmasını rica etmiştim. Sağ olsun kardeşlerimiz hemen ertesi gün sabah geldiler. Salonumuza sahneyi kurduk. Devamında da bir canlı yayın ekibiyle kesinti olmaması açısından anlaşarak onları da davet ettik. Fakat tabii ki Cumhurbaşkanlığı protokolünde Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programlara uzaktan bağlantı yapılması mümkün değil.
böyle bir uygulama yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bizleri seviyor, müsiyat camiasını seviyor. Tabii diğer bürokrat kesimi pek müsaade etmeyeceğiz falan dediler ama biz kendisiyle özel kalemine ricamızı kendisi sağ olsun kırmadı. Bize bu imkanı verdi. Konuşma bakanımız yaptıktan sonra işte bize konuşma sırasında güzelce biz de koordine ettik. Ben evimden canlı yayına bağlanarak programın açılış konuşmasını, teşekkür konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptım. Ve devamında da o da oradaki tabii Covid'den dolayı da çok sınırlı bir katılım vardı alanda. Diğerlerin herkes televizyondan veya fuar içi yayın ekranlarından izliyorlardı. Çalışmamızı yaptık, bitirdikten sonra tabii ödül töreni oldu. Tabii o zaman hatırlarsanız herkesin ağzında maskeleri var. Kimin ödül verdiği kısmı da çok belirlenmedi. Ve fuarın son gününde dediler ki ya başkanımız geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız da programı yaptı ama başkanımızı göremiyoruz şeklinde. Benim için güzel bir anı. Fuarımızın şu özelliği oldu. O gün 2020 yılında dünyada uluslararası katılımlı dünyanın en büyük fuarını biz gerçekleştirmiş olduk. Çünkü 15.000 kişinin katıldığı. Uzak Doğu'da, Çin'de de fuarlar yapılmadı. Avrupa'da da, Amerika'da da yapılmadı. Ama biz %97.6 fuar katılımcı memnuniyetinin olduğu ve her fuar standına 10 tane yabancı iş adamının düştüğü çok güzel bir fuarı gerçekleştirmiş olduk ve onun neticesinde sonraki 2 yıl boyunca da bu fuardaki yapılan ticaret büyüyerek devam etti. Biz her zaman müsiyat camiası olarak azimli ve kararlı olarak ülke ekonomisinin, sanayinin temelini sağlayan firmaları bütün dünyaya açma konusunda da çalışmaya devam edeceğiz.